Hoş geldiniz programımıza efendim. Söze yar olmaktan ekip arkadaşlarımızla birlikte selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz bütün dostlarımıza. Dost FM, Dost TV ortak yayınındasınız malumunuz. Söze yar olmak Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 17.30 olduğunda karşınızda canlı yayında. Bugün stüdyomuzda yine kıymetli bir misafirimiz var. Size merhaba derken hemen hoş geldiniz diyoruz Ebubekir Ertem. Şimdi stüdyoda programcı da olduğunuz için size hoş geldiniz. İyi ki geldiniz diyelim yine de efendim. Eyvallah, sağ Bu olun. sıcak yaz günlerinde vakit ayırdınız. Teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün Ebubekir Ertem hocamla ne konuşacağız? Babalığı konuşacağız efendim. Duyarlı baba olmayı konuşacağız. Baba çocuğun hayatında yeniden keşfedilmesi gereken bir hazine elbette. Ve inşallah kariyer de yaparım, babalık da yaparım diyen Ebubekir Ertem'le çocuk ve aile danışmanı olarak bu konu yeniden gündemimize gelsin. Bu konu üzerinde duralım istedik. Şimdi duyarlı bir baba olmak deyince önce bu tanımı bize açmanız gerekir efendim. Eyvallah. Ne kastediyorsunuz? Aslında çok kısa bir tanımı var. Hissetmekten bahsediyoruz. Duymak, işitmek değil de hissetmek. Bazen kalben, bazen vicdanen, bazen duygu olarak karşındakini hissetmek. Tabii başına baba koyunca biraz dikkat çekiyor. Aslında insan olarak hissetmek, hangi statüde ve kimlikte olursak olalım, arkadaş olarak da, anne baba olarak da, dost olarak da, evlat olarak da, belki komşu olarak da duymak önemli bir kavram. Aslında kelimenin açılımında bile duyarlı dediğimizde bir ar kavramı var ortada. Onun tanımına baktığımız zaman vicdan, mahcubiyet ve utanma duygusuyla kainata bakmak diye geçer çeşitli kaynaklarda. Duyarlı insan da bugün özelinde babayı ele alacağız ama hissedebilen, bazen vicdanıyla, bazen mahcubiyetiyle, bazen utanma duygusuyla bakabilen, uyarırken de böyle, mazur görürken de böyle, bir şey anlatırken ve izah ederken de böyle, bilmediğinde de kabul ederek, pişmanlığını ifade ederek, bazen özür dileyerek, bazen kalkıp yeniden öğrenerek böyle bir kavram, duyarlılık, duyarlı baba olmak da bu kavramın içini dolduran işte eşine, çocuğuna, ailesine bakabilen insan diyoruz. Peki duyarlılığın çocuk üzerindeki tesirini yine buradan mı konuşmak lazım? Tabii ki çocuk zaten hissedebilen bir varlık olarak hatta dünyaya, hisleri çok açık olan bir varlık değil tabii mi? ki dünyaya geliyor. Ne kadar bizim gibi farklı ajandaları olmayan bir varlık olarak dünyaya geliyor. Siyah mı, beyaz mı, akraba mı, yabancı mı, kedi mi, köpek mi hiç ayırt etmeden herkese karşı vicdanlı. Herkese karşı hisli, duyarlı. Duyguları aktif, heyecanı aktif. Duyarlı insanların böyledir. 5 duyu organı aktif. Mesela duyarsızlaştığı zaman insan görmesi zayıflar, işitmesi zayıf. Bana mı dedin der, ne abartıyorsun der. Of der. Bakarsın hayattan yavaş yavaş sanki hani ölmüş de gömülmeyi bekliyor gibi tabiri caizse. Kenara çeker kendini. Eskilerin söylediği gibi. Yük olarak gelir ama duyarlı insan ise heyecanlıdır. Şimdi çocuk böyledir. Gözünü açtığı andan itibaren 0.5 mi, 0.7 mi başladı tamam der yani. Hadi kalkın uyandık der ve aktifleşir. Duyan bir anne babaya temas ettiğinde o zaman o zaten Rabbimizin içine koymuş olduğu fıtratla birlikte sağlıklı bir şekilde büyüme yolculuğuna başlar. Oyun ihtiyacı varsa onu duyan, hisseden baba çocuğuyla oyun oynar. Yemek yeme ihtiyacı varsa yemeğine eşlik eder. Uyku ihtiyacı varsa uykusuna eşlik eder. Korkuyorsa korkusuna ama nasıl eşlik eder? Yine hissederek, dışlayarak, kendin yap, kendin et, işte ayıp, yapma, of, korkak, korkma şeklinde değil. Daima pozitif ve rahatlatıcı ve onu yaşadığı o çıkmazdan kurtarıcı bir şekilde hisseden. Bu eşine karşı da böyledir. Çocuğuyla alakalı yorgunluğunu ifade ettiğinde ya abartma bir tane çocuk benim annem 5 tane yetiştirdi falan demez. Eskiler işte makinasız, şusuz, busuz, şimdi tuşa basmak mı yoruyor falan diye dalga geçmez. Gel sana bir sarılayım der yani hisseder. Bırak şimdi bugün biraz fazla herhalde
Yoruldun. Sıcaktı belki. Belki biraz fazla hararetliydi. Nemliydi. Sen normalde biraz daha aslında rahattın. Daha kolaydı senin için. Sen hep böyle çocukla vakit geçiriyorsun. Bugün farklı bir şey olmuş. Gel biraz oturalım, sohbet edelim der. Bu akılla olan bir şey değildir. Duymayla alakalı. Yani 5 tane duyu organımız var ya. Görmek, işitmek, koklamak, tatmak ve dokunmak. Bunları hissederek yaklaştığı zaman gördüğünü aslında sadece görselden ibaret değil de hissederek, işittiğini yine işitmedeki duyguyu hissetmek, kelimeyi değil. Dokunduğu zaman tahta mı bu yoksa insan mı bedeni, işte çocuk mu, kadın mı, erkek mi ayırt ederek yani herkes aynı şekilde dokunmayarak, dokunma duygusuyla o duyarlılığı hissetmek. Bunların hepsi birleştiğinde işte tattığı zaman işte bir kutuya bir şey mi boşaltıyor yoksa lezzetini hissederek, şükrederek, efendim tefekkür ederek mi alıyor? Bunlar hep aslında hissetmeyle ve duymayla alakalı. Koklamak, efendim güzelin farkına varmak, güzel olmayanın da farkına varıp hemen öz bakımı genel olarak ifade ediyoruz evlilikte ve ailede. Buna dikkat etmek. Bunların hepsi işte kalbe bağlanıyor. O zaman kalple hissediyor. Kızdığı zaman sen aslında bana asilik yapmıyorsun diyor. Sen şu an zor durumdasın diyor. Bana bir tane hanımefendi şeyden bahsetmişti. 15 aylık bebekleri vardı. Bir tane de bebek bekliyorlardı. İşte karın belirginleşiyor. Çocuk hareketli. Bir anda işte dışarıdaki çocuk da hareketli. İçerideki de hareketli. Gün zor geçiyor. Akşam eşine geldiğinde böyle dert yandığı bir gün eşi demiş ki ya ne o Allah'a isyan mı ediyorsun demiş. Aslında Çok sert bir cevap. Allah'a isyanla alakası yok yani yorgunluğunu ifade ediyor. Ya bugün beni işte karnımdaki bir taraftan da hareketliydi. Dışarıdaki oyun istedi. Yeterince onunla oynayamadım. Bugün çok zor geçti dediğinde. Tersi de olabiliyor. Yani bir beyefendi veya hanımefendi işten geldiğinde ya bugün çok zordu. İşte milletle uğraşmak zor. Bir şeyi beğendiremedim ya da tam yapamadım ya da layıkıyla değer göremedim dediğinde ne o Allah'a isyan mı ediyorsun? Rızka şey mi yapıyorsun? İsyan mı ediyorsun diye. Duyan eş bunu söylemiyor. Evet bugün zor olmuş. Çay yapalım mı? Kahve içelim mi? Bir yürüyelim mi? O an bir işte çocuk dedik ya duyarak doğuyor. Heyecanlı, aktif zamanı ve vakti hep olumlu anlamda değerlendiriyor. O da aynı şekilde bir yetişkinlik versiyonunda da muhatabına böyle enerji veren, pozitif bir şekilde yaklaşıyor. Peki şimdi hocam bir baba çocuğunun duygusal ihtiyaçlarını acaba nasıl daha iyi fark edebilir? Siz bununla ilgili hem danışanlar görüyorsunuz hem Evet. kendi evlatlarınız da var hem gözlüyorsunuz da devamlı ve eğitiminiz de bu minvalde. Evet. Biz yani nasıl kendimizi daha bu konuya açık hale getirebiliriz diye merak ediyoruz. Ya önce kendi duygusal ihtiyaçlarının farkına varması gerekiyor insanın. Kendi duygusal ihtiyaçlarına farkına varmayan, kendisiyle olanın da farkına varmıyor. Biz genelde babanın çocuğuyla veya eşiyle çatışma içerisinde olduğunu gördüğümüzde aslında oradan merceği kendine doğru çevirmeye çalışıyoruz. Tanıyor musun kendini, biliyor musun, farkında mısın ihtiyaçlarının, fıtratının, mizacının, artı yanının ve eksi yanının. Bunları fark etmeye başladığında o zaman çevresini de fark etmeye başlıyor. Mesela sen üzülebilirsin, sen kırılabilirsin, incinebilirsin, sevinebilirsin, mutlu olabilirsin, huzurlu olabilirsin, coşkulu olabilirsin ya da kendini iyi hissetmeyebilirsin, kötü hissedebilirsin, değersiz hissedebilirsin, suçlu hissedebilirsin yer yer. O ama şöyle bakıyor genelde baktığımızda iyi ve kötü olarak her şeyi iyiye doldurmuş veya kötüye doldurmuş. Ben iyiyim, kötüyüm. İyinin farklı tonları var diyoruz. Kötünün farklı tonları var yani kötü hissetmenin. Bunların farkına varmaya başladığında çevresindekilerin de aslında iyinin veya kötünün farklı tonları olarak görüyor. Hatta kötü hissedilenlerin ne kadar farklı ihtiyaçlardan kaynaklı kötü hissiyatı içerisinde olduğunu görüyor. Mesela istediği bir şey olmadığı zaman evde bu hanım beni sevmiyor ya da bu adam beni sevmiyor diye bakmıyor artık. Sevgi farklı bir şey diyor. Sevseydi beni yapardı veya sevmediği için yapmıyor demiyor. Çünkü krize dönüştürüyor daraltmıyor. yani. Tabii Daraltmıyor. kendi duygularıyla birlikte çeşitlendirdikçe karşısındakini de daha çeşitli duygularla değerlendiriyor ve
O değerlendirme çocuğa da erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş döneminde otomatikman taklitle, rol model olmayla, kopyalamayla zaten yansıyor. Bu dönemde alıp çocuğuna duygusallığı öğret, duygusal farkındalığı öğret. Duygusal farkındalık demek karşıdakinin duygularını anlamak demek. Kalbini kırdığın zaman özür dileyebilirsin. İncindiği zaman işte kusura bakma diyebilirsin. Hadi yavrum bunları öğren. Buna girmiyor. Zaten o öyle davranıyor. Buna mahremiyet de dahil. İşte ben onun ne kadar yakınına sokulabilirim, izin isteyebilirim. Bu sadece iyi ve kötü dokunuştan ibaret değil. Duygusal mahremiyet vardır. Dalga geçmemek, abartmamak, aşağılamamak, küçümsememek. Zihinsel mahremiyet vardır, dışlamamak, hakir görmemek. Söylediğin evet kıymetli bir şey ama acaba bizim ihtiyacımız bu mu diyebilmek. Ya abartma, yok artık, yuh falan diye kabalaşmamak. Yani onu ağzını açtığına pişman hale getirmemek. Ben ama kendim baba olarak, bir birey olarak duygularımın farkına varmam lazım ki şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Sonra konuşalım mı? Farkına varmazsam ne olur? Uf yeter ya deyip suçlayabilirim. O zaman insanın kendi benlik saygısı diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani kendi benliğini nasıl tanıdığı, o benlik saygısına göre de karşısındakinin benlik yapılanmasını aslında etkiliyor. O da kim? Çocuk karşısındaki. Ya da bir eş. Sağlıklı bir benlik yapılanmasıyla gelebilir bir hanımefendi ve bir beyefendi. Ama partneri dediğimiz eşi sağlıklı değilse, işte ona şöyle yetiştirilmişse mesela işte kadın milleti değil mi, şöyledir, erkek milleti değil midir, böyledir, aman bak bu devirde babana güvenmeyeceksin veya sakın ha annenin babanın sözünden çıkmayacaksın. Bak kızım sen büyürsün, ondan sonra anneni unutursun. Bak oğlum sen evlenirsin, sonra anneni unutursun diye rekabet içerisinde bir ortamda yetişirse tabii ki yetişkinliğinde de kendi benlik saygısı sağlıklı olmadığı için kendisiyle olanlara da duygusal bir şey vermesi mümkün olmayacak. Ayakta durmak için işte şöyle olacaksın diyecek, güçlü duracaksın diyecek. Sana vurana sen de vur diyecek. Hayır ne olursa olsun biz ıslah edicileriz. Biz doğruyu, güzeli, faydalıyı, ahlaklı olanı söyleriz. Şuralardan da yardım alırız diye. Ama kendisi duyması, ancak duyduğunu çocuğuna aktarabildiğini daha çok böyle görüyoruz. Öbür türlü doğruluk, cesaret, ne bileyim empati, sempati buralardan biraz yapay kalıyor bu da. Yerine oturmuyor o zaman. Evet. Evet. Şimdi Ebubekir Ertem hocamız stüdyomuzda misafirimiz sevgili dostlar. Çocuk ve aile danışmanı ve bugün duyarlı baba olma meselesi, duyarlı baba ne demek? Bu konu gündemimizde efendim. Siz sevgili dostlarımızla birlikte bu konuyu biraz daha yakından dünyamıza alarak üzerinde düşünmek istiyoruz. Şimdi geleneksel bir baba rol modeli var dünyalarımızda. Evet. Ve bir de siz diyorsunuz ki duyarlı bir baba ya da yeni baba rol modelleri var. İkisi arasında denge nasıl kurulacak? Biz nasıl bu muhasebelerimizi, muhakemelerimizi ortalayacağız ve kendimiz için hayırlı sonuçlar çıkaracağız efendim. Geleneksel baba dediğimiz galiba değişime kapalı, Sert. atalarından ne gördüyse ve maalesef onlar Siz da aslında negatif. onlara vurgular da yaptınız. Negatif kısımları yani görmüş olduğu işte asık surattır, otorite adı altında gülmemektir, esnememektir, yumuşamamaktır ve daima söz dinletmeye çalışmak. Gel deyince gelsin, git deyince gitsin, dur deyince dursun diye. Sanıyorum geleneksel olarak ifade ettiğimiz kavram böyle çıkıyor karşımıza. Duyarlı bir baba ise yumuşak, mütebessim, aslında şefkatiyle bir otorite oluşturmuş, insanlara saygınlık oluşturmuş. Bunun da altını çizelim mi hocam? Şefkatiyle de bir Elbette. otorite oluşturmuş. Tabii Yani ki. bir boşluk yok aslında orada. Evet, saygınlıkla. Evet, saygınlık var. Pozitifliğiyle aslında bir saygınlık ve hayranlık uyandırmış. Siz onun önünde ayağa kalksanız da, önünüzü iyilekseniz de korkuyla değil de saygıyla. Yani bir ilim insanı, ben çok nasip oldu huzurlarında bulunduğum insanlar. Hatırlıyorum hiç korkutucu değildi bu insanlar. Önümü ilikliyordum, eğiliyordum ama tam tersi evladım rahat otur, önünü aç, soğuk sıcak ne içersin? Ama sesi kapalı bir alanda o şeyi oynatsak sanki böyle korkutucu bir alana girmişim, önümü kapatıyorum, hemen pısıyorum vesaire gibi
sanki bekleniyor. Hayır. Bize bu noktada bir yanlış bir virüs bulaşmış. Korkutucu olduğun zaman, tavizsiz olduğun zaman şımartma diye bir kavram var tırnak içinde. Sanki buna neden olmamak adına iyi bir baba böyledir. Halbuki tam tersi. Konuşabildikçe, anlaşılabilir hissettikçe çocuğun saygısı da, sığınması da, güvenmesi de daha çok artıyor. Beni anlıyor diyor. Ben yetişkin olarak arkadaş gruplarıma baktığımda beni en çok anlayan, beni eksiğimle ve artımla kabul eden, olur ya insanlık hali, bir de istersen şöyle yap daha iyi olur diye böyle bağrına basan insanlara yetişkin olarak daha fazla yakın oluyorum. Bunu hissediyorum. Ama tam tersi dan dun şu yanlış bu yanlış diyen insanlara daha mesafeli oluyorum. Şimdi rahmetli Doğan Cüceloğlu kültür robotu diye bir kavramdan bahsediyor. Yani o geçmişten gelen baba o çatık kaşlı onun bir ifadesi vardı. Mendebur derdi yani suratı asık eski tabirle. Böyle yanına yaklaşmayan. Mesela kız çocuğu varsa onunla diyelim evlilik süreçlerini işte evlenme heyecanını konuşmayan, annesi üstüne kızına söyle şöyle o da babama söyle böyle diye arada çevirmen gibi yabancı dil gibi oluyor maalesef. Yani halbuki aynı dili konuşuyoruz ama aynı duyguyu konuşmuyoruz. Evet. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer kanaat önderlerimize kadar özellikle ailesini bildiğimiz ve aile olmayı bizimle paylaşmış bütün büyüklerimizden bildiğimiz şey var. Kız da olsa erkek de olsa usulünce ve üslubunca, adabınca konuşulur. Ve ona yardımcı olunur. Eksiği varsa nasihat edilir en genel kavramıyla. Bizde bu kültürel gelen şey, ya kültür aslında korkutucu olmamalı, güzel bir şey olmalı ama maalesef böyle duruyor. O zaman o kız çocuğu veya erkek çocuğu ister istemez modern hayatta nereye düşüyor? İşte sosyal medyaya, internete. Oradaki yapay gündemleri veya anormal gündemleri alıyor. Daha fazla bizden uzaklaşmış oluyor. Biz bu sefer ya bu tukaka diyoruz, bu bizden uzaklaştı. Şu yeni nesil var ya çok kötü diyoruz ama o bağı kurabilecek yakınlık oluşmadığında bunu tabii ki nasıl anlayabilelim, nasıl onunla bir ortak duygu yaşayabilelim. Şimdi 3 tane temel alan var. Ben çocuğumla duygusal yakınlığı kurabilmem için, duygusal empati yaşayabilmem için, zihinsel değil de duygusal olarak. Birincisi açık iletişimde olmam lazım. Evet. Ne olursa olsun her şeyi konuşabilmem lazım. Bilmiyorsam da öğrenip, yani anlattığın şeyleri bilmiyorum ama düşünelim diye veya bilebildiği kadarıyla paylaşması lazım. İkincisi zaman ayırması lazım. Ben zaman ayırmadığım hiçbir şeyi tanımam ve anlamam mümkün değil. Her alanda böyledir. Meslektir, iştir, akrabalıktır. Bir bağ oluşabilmesi için iletişim ve yakınlık, zaman ayırmak önemlidir. Üçüncüsü de yakınlıktır. Yani sana yakınım, sana samimiyim. Anlat dinliyorum değil de biraz daha yakınıma gel yavrum. Gerçekten dinliyor tabii, yani. Gerçekten. Bütün var olan bütün alet, edevat, eşya ne varsa bir kenara bırakıp istersen daha iyi bir ortamda konuşalım mı? Dışarı bir yemeğe çıkalım mı? Çaya çıkalım mı? Bir yürüyüşe çıkalım mı diye. Yapalım mı? Evet. Bir parkta oturalım mı? Açık havada konuşalım mı? Biraz daha yakınlık. Elini tutabilir miyim? Sana sarılabilir miyim? Bunlar musafaha mesela. Biz Müslümanlar birbirimizi gördüğümüz zaman musafaha ederiz, sarılırız. Duyarlılık problemi yaşayan insanlar musafahadan çekinir, ten temasından kaçar. Duyarsız insanlar göz temasından kaçar. Duyarsız insanlar ses temasından da kaçar. Yani iletişimden de uzaklaşır. O zaman o insanlarla biz de maalesef anne babamız dahi olsa istemeden de olsa hani biraz inancımız ve vicdanımız arasında sıkışırız ama yani ortak çok bir şeyimiz kalmamış gibi olur. Sanki yabancı bir insan gibi olur. İnancımız ve Allah rızası vesilesiyle belki biraz daha hani bir yerden sonra ki o da yoksa Allah korusun tamamıyla kopmuş, gitmiş, kaybetmiş oluruz. Bu üçünde daha çok duyarlı ebeveynler baktığımız zaman çocuklarıyla daha iyi, daha muhabbetli. Nerede bu işin sırrı dediğimizde elimden geldiği kadar önce kendimi sonra çocuğumu anlamaya, iletişim, daha çok zaman ayırmaya ve yakın olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki hocam şimdi çocukla güvenli bağ kurmak isteyen babalar günlük yaşantılarında hani
biliyorsunuz şu 3 şeyi yaparsanız çok artık buradan yola düşmüş demeksiniz. Bu manada çok şeyler önümüze düşüyor ya sosyal medyada Evet. da. Güvenli bağ önemli. Babayla güvenli bağ da önemli. Siz buradan bize biraz daha konuyu açar mısınız? Güvenli bir baba bağlılığı ve çocuk arasındaki ilişkide Evet. safhalar. Az önceki o 3 madde üzerinden yine ilerlediğimizde vakit ayırdığımız zaman, zaman ayırdığımız zaman kaç aylık dahi olsa, kaç yaş dahi olsa, tabii 0-6 yaş döneminde biraz daha oyun dönemi. 6 yaştan sonra istişare dönemi, artık konuşma dönemi. En iyi güvenli bağlanma alanlarından birisi aile toplantılarıdır mesela. Orada okulu, dersi, ödevi ama sadece çocuğa geçen bir tane beyefendiyle konuşuyordum ya. Biz toplantılara başladık ama her toplantıda çocuklara talimat veriyoruz. Onu fark ettik dedi. Evet. Talimat alanı veya orada değil. Yani yeri geldiğinde onların bizi değerlendirmesi. Biz bazen oturuyoruz yemekte. Ben soruyorum kızım biz nasılız sizce? Anne baba olarak nasılız? Baba olarak nasılız? Bir de karı koca anlamında yani anne baba olarak nasılız? Onlar kendilerince yorum yapıyor. Yani bir yerden ezber değilse, iyi ise güzel diyoruz. Ama zor bir yorum çıkıyorsa hani deriz ya bazen hani beni dışarıda iyi görüyorsun ama bir de hanıma sor. Veya işte hanımefendi ise bir de kocama sor. Ya da bir de çocuklara sor. Bir de çocuklara evet. Yani biz burada evet pozitif, sempatik, iyimser oluyor olabiliriz de o mahrem hayatta, doğal hayat işte, şeffaf hayat. Orada herhangi bir makyajın tabiri caizse olmadığı, notların kapalı olduğu, doğal bir imtihan hayatında önemli olan orada nasılız? Burada mesela duyarlı baba buradan çok iyi beslenir ve sık sık nasıl göründüğünü istişare eder. Evladıyla ve ailesiyle rekabet içerisinde değil, istişare ve iletişim içerisindedir. O da ne yapar? Güveni oluşturur. Karşılıklı anlamak ve anlaşılmak üzere hareket ediyoruz. Güven de bir bağ oluşturur. O bağ gün geçtikçe kuvvetlenir. 12 yaştan sonra ortalama yani ergenlikle birlikte de aidiyet dediğimiz bir kavramı meydana getirir. Yani ben artık bu aileye ait hissediyorum kendimi. Ya da hayır şu üniversiteyi kazanıp da kurtulsam şuradan farklı bir şehre gitsem. Ne var orada? Bir mesaj var. Aidiyetim zayıf benim bu aileyle. Neye bakarız? Geriye dönüp bağlanmayla alakalı yani çok mu kıyaslama var? Çok mu küçümseme var? Çok mu baskı var? Çok mu benim dediğim dedik doğrudur var? Kurallar yerine işte ben istedim oldu var. Bunların hepsi şimdi bir tane danışanım var. Kendi öz erkek kardeşiyle hanımefendi samimi olunca kocası onları kıskanıyormuş. Ama kıskandığını ifade etmiyor da uygun değil ya böyle siz artık evlisiniz falan diyormuş. O da, kardeşler bu kadar samimi olamaz. Bu kadar olamaz diyor. Siz evli kardeşsiniz, samimi olamaz. Sizin ayrı gündemleriniz yok mu? Şimdi o da diyor ki haram değil, günah değil, yasak değil, yanlışı yok bize. Niye böyle davranıyorsun? Hayır. Benimle istişare ettikten sonra tekrar eşiyle paylaşmış. Bayağı morali bozuldu diyor akşam. Konuştuk diyor, siz de görüştük. Hani böyle bir şey olmaması gerekiyor. Hani her yaşta biz kardeşiz, her yaşta evladız. 70 yaşında da olsak 90-100 yaşındaki anamız babamız yine bizi kucağına sığdırmaya çalışır. Dolayısıyla bu samimiyettir, bu muhabbettir, bu uhuvvettir, bu ünsiyettir. Ama acaba o neyden kaygılanıyor? Korkusu, kaygısı nedir? Şimdi bırakamadığım bir şey var içimde. Ama kültürden getirmiş olduğum yanlış bir şey. Ama yetiştiğim ortamdan getirdiğim yanlış bir algı. Bunu değiştirmem gerekiyor. Veya duyarlı bir baba eş olarak eşine yardımcı olur. Yani yardımcı olmak değil aslında. Evdeki sorumlulukları onun da ortak olduğunu bilir, hisseder ve ona eşlik eder. Ama yine o yanlış kültürden geldiğinde o sorumluluklar bana ait değil diye bakar. Tamam sana ait olmasın, bize yardımcı ol. Yoldan geçen biri istese, şu kapının önündeki çöpe atar mısın dese atarsın. Evdeki senden istiyor, alışmasın der. Ne bileyim işte sonra bana kalır der. Halbuki öyle bir şey olmaz. Biz burada aynı aile içerisinde birbirimize güvenen karı koca ve eşler olarak, yarın öbür gün çocuklar olarak birbirimizin ihtiyaçlarına ortak olduğumuzda ben hep şey söylüyorum, sosyal birliktelik, duygusal birliktelik,
fiziksel birliktelik ve zihinsel birliktelik. Bu 4 birlikteliği yaşamadıkça istediğin kadar vakit ayır ama etkileşim olmaz. İstediğin kadar aynı evde otur ama var ama yok hissiyatı uyandırır. Sosyal birliktelik nedir? Dışarıdaki sosyalleştiğin alana çekinmeden hanımını veya çocuğunu da dahil edebilmek. Veya alışverişe, evin herhangi bir eksikliğine dahil olabilmek. Birlikte, yarın öbür gün çocuklar da annem babam birlikte yapıyor, benim de ona dahil olabilmem, doğal olarak dahil olmam gerekiyor, hissiyatını uyandırmak. Bu zannedersen başta sorduğunuz sorun, bunların hepsini topladığımızda bağ oluşturmak için önemli adımları oluyor. Bir de bazen duyarlılık noktasında sorunu olanlar diyelim, duyarsız demeyelim ama insanlar şöyle zannediyor. Bana güven dediği zaman güven oluşacak. Bana güvenin. Çocuklar bana güvenin. Benim tercih ettiğim alanlara güvenin ve okuyun. Hemen güveneceğiz o zaman. Üniversite tercihi vakti şu an ve bir hanımefendi diyor ki kızım bu sefer tercihlerini ben yapacağım ve olacak. Geçen sene olmadı. Oğlum bu sefer tercihlerim bende. Bana güven. Ama ben ne yapmak istiyorum? Ben aslında geleceğe dönük hangi meslekte kendimi hayal ediyorum? Sordun mu? Yok. Ben zaten doğrusunu biliyorum. Bana güven. Zararın var mı hocam diyor. Küfür etmedim. Ben onun için kötü vurmadım bir şey ister diyor. miyim? Evet, kötü Tabii, bir şey ister miyim kötü bir diyor. şey ister miyim? Ama kötü hissetmemek, yani kötü olmamak iyi bir şey. Bir de iyi olmak gerekir deriz. Yani bir insanın zararı yoktur ama faydası da olması gerekir deriz. Sen kötü değilsin, zararın yok. Faydan olması için karşı tarafı birey olarak görmen gerekir. Onun da fikrini sormak. Konuştuğu andan itibaren buna dikkat ettiğimde, buna dikkat ederken de Rabbimin yarattığı fıtrata güvendiğimde, o Allah'ın izniyle bana ciddi bir bozukluk yaşatmayacak. Tam tersi görev verdiğin anda, ben şimdi 12 yaşında büyük kızımız, 6 yaşındaydı zannedersem ilk aile toplantısı yaptığımızda 2 sene sonra falan sordum. Hatırlıyor musun? Neyse, çok heyecanlanmıştım kendimi ifade ederken demişti. Evet. Yani neyi ifade etti? Belki küçük bir şey ifade etti ama kendi dünyasında büyük. tabii ben bu ailede bir bireyim. Ben işte şuna ihtiyacım var, şundan dolayı dendiğinde bu babanın buna dokunamazsın kolay kolay yok. Bu annenin dokunamazsın kolay kolay yok. Mahremiyet sınırları içerisinde aile ortak bir yaşam alanı ve ben bu ortak yaşam alanında duyguda özgürlüğümü, davranışta rahatlıkla hareketimi gerçekleştiriyorum. Yani özel bir imtihana tabi tutulmadıysak da gayet güzel bir bağlanma ortaya çıkıyor. Evet, peki hocam. Bir virgül koyalım. Devam edeceğiz inşallah. Sevgili dostlar, yeni takip etmeye başlayan, yeni dinlemeye başlayan dostlarımız için hatırlatalım. Ebu Bekir Ertem stüdyomuzda misafirimiz efendim, çocuk ve aile danışmanı olarak. Bugün duyarlı baba olma kavramı üzerinde birlikte düşünüyoruz, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bize katılmak isterseniz çok memnun oluruz. Bir küçük aramız var efendim. Aramızdan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Söze yar olmakta. Söze yar olmakta devam ediyoruz efendim programımızı. Siz sevgili dostlarımızla paylaşmaya. Dost FM, Dost TV ortak yayınındasınız. Ebu Bekir Ertem stüdyomuzda misafirimiz, çocuk ve aile danışmanı olarak ve duyarlı baba olmak kavramını biraz daha açma konusunda bize tatlı tatlı hem sohbetini paylaşıyor hem de biz de birlikte düşünüyoruz aynı zamanda, hem ebeveyn olarak hem de bu konuda sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlar yetiştirmek, nesiller yetiştirmek isteyen tüm bireyler olarak. Şimdi özellikle baba olmanın sorumluluğunun ahir zamanın babaları üzerindeki baskısından bir nebze sormak istiyorum, açmak istiyorum. Evet. Şimdi baba olacaklar ama baba olmak bir sorumluluk aynı zamanda ve bundan dolayı hem genç kızlarımızda hem genç erkeklerimizde birçok başka sebebin yanında bu sorumluluklardan uzak durmak için de tercihini evlilikten yana yapmamak, uzatmak süreyi vesaire var. Siz şimdi baba olmuş, baba olmanın sorumluluğunu kabul etmiş ama aynı zamanda kendi içindeki birçok yapmak istediği şeyler de var mesela babaların. Bunlar nasıl uzlaşacaklar? Kişi nasıl kendi birey, hep çok bahsettiniz programın başından itibaren, iç huzur ve dengeden bahsettiniz ama bunları biz nasıl
ortalayacağız ve dengeleyeceğiz Şimdi efendim? şöyle, 24 yaşında evlenmiş, 27 yaşında ilk baba olmuş, 40 yaşında bir birey olarak, bir insan olarak, 3 çocuk babası biri olarak biraz tecrübe, biraz belki bilgi üzerinden ifade edeceğim en önemli şey aslında farkındalık. Şimdi bizim toplumumuzda maalesef bizden önceki nesil, büyüklerimiz biraz zor imtihanlar geçirmiş ve biraz sağlıklı model olamamışlar gibi. Neden? Bugün baktığımızda onların ürünü olan biz veya bizim ürünümüz olan diğer yeni evlenecek kardeşlerimiz hayata biraz çekiniklikle başlıyor. Çünkü kendi ailelerinde görmüş olduğu olumsuzlukların onların da yakasını bırakmayacağına ya onların da Nasıl başa çıkacağız? başa çıkamayacağı bir imtihana dönüşürse. Bu sadece ekonomik kaygı değil. Bazen insanlar diyorlar ki ya ekonomik olarak iyi bir toplum değiliz. Dolayısıyla insanlar nasıl evliliği ya da çocuğu düşünsün. Ama yapılan araştırmalar ekonomik olarak iyi olan ülkelerde doğurganlık veya evlilik daha düşük. Daha düşük. Ekonomik olarak çok aşağıda, kişi başına düşen milli gelirin azaldığı ülkelerde ise doğurganlık daha yüksek gösteriyor. Başka bir şey var burada. Bu da elindekiyle yetinmek ve var olanla, önce var olanın farkına varmak, farkındalık dedik ya, neyin farkına varmak. Daha sonra da bunun üstüne ne koyabilirim? Mesela bilmediğimize düşman oluruz biz genelde ya da bilmediğimizden kaygılanırız. Ama gerçekten baba olmak nedir diye bence eskiye göre daha iyi kaynaklarımız ve daha rahat ulaşılabilir imkanlarımız var. İşte interneti var, YouTube'u var. Şimdi yavaş yavaş gelişen bir yapay zeka, program çeşitliliği var. Buraya yazıyorsunuz ve size cevap veriyor bazen. Ben standart bir Word ekranını açtığımda Ebubekir Ertem kimdir diye soruyorum orada. Benimle ilgili bir sürü, tabii ki biraz başlangıç seviyesinde ama bir sürü veri Bir döküm çıkarıyor. Evet. Eğer aktif olarak bir internet ve sosyal hayatım varsa. Şimdi bunun gibi mesela sağlıklı bir baba olmak, baba olarak sorumluluklarım nedir diye hiç bilmeyen, ilkokul 1. sınıf seviyesi tabiri caizse olan insan için aslında şartlar ve imkanlar çok müsait. Ben özellikle üniversite seviyesindeki arkadaşlarıma hitap ettiğimde, biraz üniversite altına hitap etmiyorum, lise seviyesi, biraz aileleri lazım bize diyorum ama üniversite ve sonrasına zaman zaman gidiyorum. Can kulağıyla dinliyorlar ve çok memnun oluyorlar. Niye? Evet, bizim önümüzde biraz rol model problemi var. Anne babalarımız biraz dişini sıkarak bir yerlere gelmiş bizim hatırımıza. Baktığımız zaman biraz bir memnuniyetsizlikleri olabilir evlilik ve geleceğe dair. Oturup konuşuyorlar çünkü. Ya diyorlar, çocuklar size acıyoruz diyorlar. Hadi biz kurtardık. Bir tarafta yangınlar, bir taraftan su kıtlığı, bir tarafta işte Siyonizm, dünya savaşları. Şimdi bunların dendiği bir ortamda ben genç olarak herhalde 15 yıl olsa önce, 15 yıl oldu evleneli, 16 yıl. Herhalde teşebbüs edemezdim. Ben de kaygılanırdım. Omuzlarını bir düşürürdük. Evet. Ya da evimde, ailemde böyle evet sorunlar var. Bunlardan kaçmıyoruz. Hiç de böyle yumuşatmıyoruz. Bunun karşısında çözümler de var. Bu yere geliyor manevi çözümler, Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Yeri geliyor güncel çözümler, bilimsel çözümler, fıtrata yakın ama fıtratla zıtlaşmayan çözümler. Bu sebeple yeni evli arkadaşlarımızla veya evlenme yaşı gelmiş, biraz tereddütleri olan hanımefendi olabilir, beyefendi olabilir. Çünkü evlilik öncesi danışmanlıkta da çünkü görüştüğüm hala insanlar var. Onlarla konuştuğumuzda bu kaygı biraz daha hafifliyor. Eğer yeni mezun arkadaşlarımla mesela karşılaştığımda, bu ama inanın sadece evlenme kaygısı değil. Mesela meslek hayatına atılma kaygısı da yaşıyorlar. Evet. Bitiriyorlar lisansı, kendilerini böyle çıraktan daha aşağı görüyorlar. Yüksek lisans bitiriyorlar hala, doktora bitiriyorlar hala, bir özgüven problemi de değil aslında bu. Başka bir şey var yani, kendini bu noktada yeterli görmemek, değerli görmemek, vasıflı görmemek. Ama biz bir şeyi biliyorum dememiz için ne yaparız? Deneyim yaşarız. Kim bir şeyi biliyorsa muhakkak bir deneyim yaşar ve onlara da bunu aslında ifade ediyorum. Deneyimlendikçe, karşılaştıkça, okuyup karşılaştıkça, iyi insanlardan model almaya çalışıp da uyguladıkça deneyimleniyorsunuz ve bir süre sonra içi
içsel bir özgüven, yani içsel bir kendinize güven oluşuyor diyorum. Evet, dışarıda çekirdek aile kısmında belki veya sosyal yaşamın yakın çevresinde problemler var olabilir. Ama o problemlerin hepsinin bir açıklaması var. Bir eksikliği var. Dikkatlerden kaçırdıkları bir irade problemi, sorumluluk problemi, vaktinde yatmamak, vaktinde kalkmamak, kiloya dikkat etmemek, uykuya dikkat etmemek, sağlığa dikkat etmemek. Bunların sebepler aleminde fiziksel şeylerini de konuşuyoruz. Ama sen bunlara dikkat etmeye başladığında aslında evlilik daha keyifli. Çünkü fıtrata yakın da olduğu için sonradan üretilmiş bir şey değil. Biz yaratıldığımızdan beri var. Ve aşk da evliliği öldürmüyor. Evlilikle birlikte daha da artabiliyor. Sanırım bunu yaşayan insanların daha gür sesle bunları anlatması ve konuşması gençlerimizi de daha fazla kendilerine olan güvenini ve deneyimledikçe de hayatlarına ve hayat arkadaşlarına ve o evlilik müessesesine olan güvenlerini arttıracaktır. Nasıl bir zenginlik ortaya Tabii çıkar, bir dergide de böyle bir yazı kaleme almıştım. İstemişlerdi yani gençler niye evlenemiyor diye. Benim gördüğüm genel olarak maalesef biz yetişkinler biraz fazla anksiyete dediğimiz kaygı pompalıyoruz. Korku pompalıyoruz. Halbuki imtihan aynı imtihan. Hiç değişmiyor. 100 yıl önce de farklı imtihan, 1000 yıl önce de farklı imtihan. Ama gerçek imtihan bizim onu nasıl yorumladığımızdır diye. Ona nasıl mukabele edebildiğimiz. Evet, yani karşıma ikimizin de yağmur çıkar. Ama ben yağmura derim, siz o rahmet dersiniz. Dolayısıyla nasıl yorumladığımız her zaman kendimizle olan ilişkimizi ve bulunduğumuz müesseseyle ilişkimizi her zaman değiştiriyor. Çocuk ya yük diyor. O biri de olur mu diyor, gel beraber markete gidelim, gel beraber namaza gidelim, gel beraber dışarı çıkalım. O biri diyor ki aman diyor sessizce kaçayım diye. Şimdi aynı çocuk nasıl bir yere kötü şeyler yaşatıyor, diğerine iyi şeyler yaşatıyor. Aslında çocuğun kendisi, evliliğin kendisi, yaşamın kendisinden ziyade bizim birazcık o yorumlayışımız, anlamlandırışımız, olumlu ve pozitif konulara bakan kişilere biraz yakınlaşmamızla birlikte daha iyi olacaktır. Her zaman tavsiye edebiliriz rahatlıkla. Ümit varız ve evet peki efendim. Şimdi çocukla kaliteli zaman geçirmek, duyarlı bir baba olarak özellikle hangi alanlarda olmalı, neler yapılabilir? Siz kitabınızda da bunlardan bahsediyorsunuz. Biraz bize açın bunları efendim. İçerikten ziyade birkaç tane yaklaşım var çocukla kaliteli zaman geçirmekte. Birincisi çocuğu oynatmamak, onunla oynamak diyoruz. Bunu açın hocam. Yani İşte parka gittiğimiz zaman oynasın da ben bekleyeyim şurada. Evet. İşte telefonuma bakayım, maillerime bakayım değil de birlikte oynamak. Bir oyuncak aldık, sürpriz yaptık. Çok güzel. Ben şimdi eve giderken alsam bizim Ömer Asım'a bir araba çok sevinir. Ama al oğlum bununla oyna dersem en fazla 5 dakika sonra bırakır yanıma gelir. Evet. Ne oldu ya işte araba diyordun, bak giderken baba bana bir şey al diyordun. Hayır der. Bana eşlik et tabii lisani haliyle. Benim onunla oturup oynamam veya bir kalem, boyama bir şey alıyorsam oynamam gerekir. İkincisi onu mutlu etmek değil de onunla mutlu olmak deriz. Yani ben ona bir dondurma ısmarlayayım mesela. Çok hoşuna gider, çok mutlu olur. Ama benim de onun yanında o duygularına eşlik ettiğimde, onunla birlikte mutlu olmaya çalıştığımda kaliteli zaman dediğimiz şey budur. Süresi belli, belki sınırı bu tanımı da başlangıcı. yenilemek lazım zihnimizde. Elbette. Biz bunu eksik biliyoruz çünkü. Sayısal bir alana sıkıştırmamak gerekiyor. Yani orada başka hiçbir şeyle ilgilenmedim. 20 dakika çocukla ilgilendim. Çocuğumla ilgilendim değil aslında sizin kastettiğiniz başka bir eşlik açıdan. etmek, duygudaşlık yapmak, onları açıyorum aslında somut olarak. Çocuğu seviyorum diyor ama herkes çocuğunu seviyor diyorum ben. Doğru düzgün patolojik bir rahatsızlığı olmayan bir insan kolay kolay ben çocuğumu sevmiyorum diye inkar etmez. Önemli olan sevdiği olabilmek. Ve ben nasıl çocuğumla o sevdiği olma kavramının içini doldurabilirim dediğinde o zaman bir yapıp bir çeki düzen veriyor. Hani diyor ya çocuk var ağzından çıkana dikkat et. Çocuk var sigarayı bırak. Çocuk var işte uygunsuz yalan video söyleme. izleme. Evet. Yalan söyleme. Evet. İşte kitapta geçiyordu çocuktan terbiye olmak. Nasıl yani diyorlar. Çocuktan terbiye olmak böyle bir şey işte diyorum. Yani o var, dikkat etmem lazım. Kaliteli zamanda da bunlar aslında var.
Sonra evet kitap okumak deriz, yaşına göre oyun oynamak, biraz daha büyüdü keşif yapmak, biraz daha büyüdü birlikte minik tatillere çıkmak, çeşitli araçlara binmek, uçaktır, trendir, metrodur, otobüstür. Bunlarla yolculuk yaparken nelere dikkat ediyorum, namaz vakitlerine dikkat ediyorum, helal gıdaya dikkat ediyorum, boykota dikkat ediyorum. Mümkün mertebe işte abdestimi nerede nasıl rahat alırım. Bunlarla birlikte aslında yaşamı onunla deneyimliyorum. Bazen bir gece evden ayrı birlikte kalıyorum. Baba olarak bahsediyorum ve anne de aynı şekilde yaşayabilir. Biraz daha büyüyor. Birlikte meslekleri, hayatı merak ediyor. Ona eşlik ediyorum. Birilerine kiralamıyorum. Git falan rehberlik öğretmeniyle seç. Filanca ablayla, abiyle otur karar ver. Ne istiyorsanız ben size para veririm. Değil. Birlikte ona kilit kavram hep bu çıkıyor zannedersem. Eşlik edebilmek. Oturabilmek. Yani benim buna vaktim yok. Yürüyebilmek. Tabii. Hakkımız yok bizim burada. Değil. Ben bir gece yıllar önce çalıştığım bir kurumun bir teknisyeni benim kapımı çalmıştı. Gece vakti istirahate çekilmek üzereydim. Bir baktım, falan usta, hayırdır dedim abi. Dedi ki böyle kapıyı gösterdi, kızı sana getirdim dedi. Kusura bakma dedi. Dövecektim aklıma sen geldin dedi. Hadi bakalım dedi, bize bir yardımcı olur musun dedi. Çok ciddi bir problem var dedi. Tamam üstümü bir değişeyim dedim, siz bekleyin. Eve yakın bir yerde bir pastanede. Oturduk. Abi bize 5 dakika müsaade et. Hanımefendiyle bir konuşalım dedim. Lise 3 öğrencisi bir hanımefendi. Oturur oturmaz bana dedi ki, babam hep böyledir dedi. Kriz olduğu zaman bir şey yapıyormuş gibi yapar dedi. Müthiş. 2 gün 3 gün ilgilenir, sonra annen ne yap der. Sonra ben para bıraktım sen onunla yap der. Ondan sonra da yok dedi. Ya ben ne konuşabilirim artık? Çocuktan Bazen haberi net. Anne babalar bazen bana kızıyor. Çocukla değil niye ikide bir bizle görüşüyorsunuz? Ne işte bizle bütün suç bizde mi falan diye. Şimdi ama direkt böyle bazen de lisani haliyle ben ilgisizim diyor. Benim bir babaya bana eşlik edecek, bir anneye beni anlayamıyorsa da en azından nasıl anlarım diye çaba gösterecek. Bu kadar anlayabiliyordu yani. Bizim annemiz köylüydü. Belki bizim annemiz biraz psikolojik sıkıntıları vardı. Belki fizyolojik rahatsızlıkları vardı. Ya kimse dört dörtlük bir şey istemiyor. Sadece anne ve baba istiyor. Geçmiş çağlarda hem kültürel olarak kültür robotluğu hem gerçekten yoksulluk ve yokluktan dolayı biz belki büyüklerimiz daha çok uzun sürelerde evde yoklarmış. Biz bir şekilde yaşamış ve büyümüşüz. Ama şu çağda artık bunları atlatmışız. Duyguyu, empatiyi, kendini vermeyi, çocuğa eşlik etmeyi görüyor. Bu imkan var. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Çocuk da olsa hissediyor. Kahveye gideceğini ne diyor? Maça gideceği ne diyor? Arkadaşlarına buluşmaya gideceği ne diyor? Sadece karı koca olarak değil, çocuk bunu fark ediyor ve bize zaman ayırsaydın diyor. Zaman, şimdi bilinçli belki yapmıyor. Gıcıklık olsun ben babam kızsın bana diye evden kaçayım veya bir şeyler kullanayım, içeyim vesaire diye yapmıyor. Dolduramadığımız manevi boşluk. Çünkü hadis-i şeriflerde de vardır hep babanın çocuğuna bırakabileceği en güzel miras, güzel ahlaktır Güzel diye. ahlak. Evet. Şimdi miras eşittir ahlak diye ben baba okullarında bazen konuşuyorum. Mirası siz sahip olmadan bırakabilir misiniz diyorum. Bir babanız, anneniz veya bir büyüğünüz dese ki sana miras bırakıyorum falan yerde tarlanın fiyatı şu, parayı biriktir al dese gülersiniz. Miras böyle bırakılır dersiniz. Şimdi çocuğumuza da git şuradan şunu öğren, şuradan şöyle öğren, şöyle davran değil. Bende ne varsa onu bırakabilirim. Evet. Yine işin kader boyutunu unutmuyoruz tabii ki. Elimizden geleni yapsak da özel bir imtihan, kader-i ilahi farklı bir noktada istikamet çizdirebilir çocuğumuza. O zaman da ortaya rahatlıkla bir tevekkül çıkıyor. İçim rahat diyorsun, elimden geleni yaptım. Gayret ettim. Şimdi bana bir gün bir danışanım dedi ki, beyefendi, ya dedi hanım tutturmuş dedi işte evde kitap okuyalım, çocuğa örnek olalım, çocuğa şöyle yapalım. Ya hocam dedi, benim annem babam öğretmendi dedi, evde hep kitap okuyorlardı, bak ben kitap okumayı sevmiyorum dedi. Hadi bunu da açıklayın diyorlar ya bazen. Evet, bunu da açıklasınlar. Şimdi dedim ki, hayırlısıyla dedim, Allah gecinden versin ama hak vaki olsa ahirette anneni babanı alsak karşınıza. Desek ki, bu çocuğa kitap okumayı niye öğretemedin? Ne derler? Ya biz elimizden geleni yaptık. Gayret ettik.
Gayret ettik. Sen ne dersin? Deseler ki bu çocuğu hani 1-1,5 yaş daha küçüktü ama ne dersin? Kaldı hiçbir şey. Şimdi o üzerine düşeni yapar, ben üzerime düşeni yaparım. Allah korusun yine, Allah hayırlı imtihanlar versin. Özel bir imtihanı da yaşayabilirim çocuğumla. Ama şifre şu, ben üzerime düşeni yaptım mı? Biz üzerimize düşeni yaptığımız zaman, o kaliteli zamanda, güvenli bağda, sağlıklı aidiyette her bir Allah'ın izniyle yerine oturuyor. Ben babalardan şu pişmanlığı hep görüyorum belli bir yaş üstünde. Zamanında yapamadık. Tüh. Evet. Böyle bir 20 yaş bir evladını getirmişti bir baba. Danışmanlık değil de böyle oturduğum bir yerde bir tanıdık. Dedi arkadaşımın oğluyla bir sorunu var, konuşabilir misin dedi. Tabii dedim. Ama dedim bir şey sorabilir miyim dedim. 20 yaşındaki oğlunuzla ne yaşadınız? Bana biraz anlatır mısınız? 20 yıl nasıl geçti dedim. Durdu bir anda kalktı hızlı bir şekilde. Ben dedi senin ne demek istediğini anladım dedi. Gitti. Kötü mü de anladı, iyi mi anladı ama benim hissettiğim pişmanlıktı. Çünkü Onu bugün edemedim 20 ben. yaşındaki çocuğunu tanımlayamayan, tanıtamayan, anlatamayan, koskoca 20 yıldır aynı evde yaşamış ama aynı duyguları yaşayamamış insanlarımız var. Hani 20 aylık tamam, 30 aylık tamam, anaokuluna başlayacak öğretmen soruyor, çocuğunuzu biraz anlatın. Tamam belki kemküm edebiliriz, öğreneceğiz inşallah. Tabii. Ama o pişmanlığı yaşamamak adına var olanın yokluğunu yaşatmayalım diyorum. Ben hiçbir zaman 1 saat günlük vakit ayıracaksın, 5 saat haftalık vakit ayıracaksın demiyorum. Önemli olan ne kadar varsan yokluğunu yaşatma. Çünkü günümüzün en büyük problemi bu. Var olan anne babaların yokluğunu yaşıyor çocuklarımız. İşte telefonlarda, ekranlarda var olmaktan evde var olamayan anne babaların yokluğunu yaşıyor maalesef çocuklarımız veya gençlerimiz. Evet hocam. Peki şimdi aile içinde babanın duyarlılığı hem eşle ilişkileri hem de çocuklarla ilişkileri ve ailenin genel olarak atmosferini nasıl etkiler? Biraz da bundan bahsedin bize. Aslında Peyder Bey bundan da bahsettiniz ama biraz daha billurlaşsın, genel tebellür olarak etsin. bir sürü tanımları vardır ama hep şu noktaya gelir. Sorunsuzluk değil, sorun yönetme biçimidir. Evet, altı çizilesi bir önemli nokta. Ya da Mevlana Hazretleri'nin yine bir tanımı vardı. İyi insan olmak ya da iyi insanı bulmak. Biz iyi insan olmayı atlayıp hep iyi insan bulmaya çalışırız der. Aslında iyi insan olmak zor çünkü. Bulmak yani, daha kolay gibi geliyor evet, bize. Hatta iyi insanı bulduğumuz zaman o da bizi iyi etsin diye bir beklentiye de giriyoruz. Evet öyle yapıyoruz. Veya işte o çocuklarımıza daha iyi anne olur biz veya baba olur diye beklenti içerisine giriyoruz. İyi bir insan olma yolculuğunda duyarlı aslında hemen hemen benzer tanımlar. Gelişime ve değişime açık olduklarını görüyoruz. Hı hı. Ben nerede tıkanmış bir evlilik gördüm, orada gelişime ve değişime bir direnç görüyorum. Hı hı. Benden bu kadar diyor, işinize gelirse diyor. Olamaz senden bu kadar. Olumlu, pozitif, ahlaklı, helal dairede gelişim mümkün. Benden bu kadar senin bir direncin, bu direnci gel aşalım birlikte diyoruz. Hı hı. Benden geçmiş diyor. Geçmedi. Şimdi İslami olarak da şeytan da bizi böyle kandırır ya bazen. Ya işte der yaşlandım, bundan sonra ne yapsan Allah affetmez falan, Allah korusun. Evet. Bir fitneye düşer insan, bir vesveseye düşer insan. Evlilikte de kaç yaş ve ne zaman olursa olsun gelişim ve değişim açıldığında o zaman muhakkak problemler ve sorunlar da rahatlıkla çözülebiliyor. Bir insanın aldığı en büyük zevklerden birisi bir problemi çözdüğünde, bir sorunu hallettiğinde almış olduğu dopaminin zevkidir. Yani bir test sorusu çözdüğünde ya da yaptığı iş neyse bir mobilyayı tamamladığında, eserine baktığında müthiş bir dopamin salgılanır, bir haz ve zevk salgılanır. Evlilik problemleri de problemsizlikten ziyade bunları çözebilme becerisidir. Evet. Şimdi ben birkaç zaman önce bir yerde bir beyefendiyle karşılaştım. Tanımış. Herhalde Dost TV ekranlarından bir yerden. Ben dedi sizi tanıyorum, siz beni tanımazsınız ama bir şey soracağım ayaküstü dedi. Buyurun dedim. Ya ben dedi 20 yıllık evliyim dedi. İşte çocuğum var 2 tane, liseye gidiyor falan.
Hanım tutturmuş dedi, sen dedi değişmiyorsun. Hep aynısın. Değişmen lazım. Ben de diyorum hanım ben nasılsam öyleyim. Sen aslında abartıyorsun. Böyle çatışıyoruz ve sanki işler gitgide Sarpa sarıyor kötüye biraz. gidiyor. Ben çaktırmasam da ne yapabilirim? Bana ne dersiniz, ne önerirsiniz? Ben de dedim ki şöyle bir baktım. Üzerindeki kıyafete, saça, sakala, her şeye baktığımda hiçbirinin 20 yıldır aynı kaldığını görmüyorum dedim. Hani derler ya çıkar bir cep telefonuna bakayım. Ya telefonun bile kim bilir 3 yıllık, 5 yıllık, en fazla 10 yıllıktır. Belki 20 yıl önce telefon bile yoktu bu kadar. Ama bak telefon ben aynıyım 20 yıllık deyip de bırakmıyorsun. İnternet kullanıyorsun. Saçın beyazlıyor, belki dökülüyor. 20 yıl önceki damatlığını giyemiyorsundur, ayakkabılığını giyemiyorsundur. Ya bu kadar değişim içerisinde nasıl sen aynı kalabilirsin? Evet. Nasıl? Kaldı ne anladı bilmiyorum. Daha geniş vakitte yine görüşürüz dedim. O an ayaküstü o kadarlık bir müsait zamanımız vardı, bıraktık. Şimdi her zaman da sonuna kadar şunu yap demek değil de insanın kendi uyanışıyla, kendi içgüdüleriyle bazen kötü anlamda kullanıyoruz ama ben iyi anlamda da kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Aklına gelen başına gelirmiş. İyi bir şeyi aklına getirdiğinde de başına gelir insanın. Güzel. Hayırlısıyla şöyle bir sohbet olsa, arkadaş bir yere taşındık, bakıyorum şöyle bir namaza gideyim diyorum. Hop 2 tane diyorlar ki ya biz şurada komşuymuşuz. Hadi haftalık bir sohbet yapalım diyoruz. Aklıma geliyor ki başıma geliyor. Şimdi her zaman kötü anlamda kullanılmamalı. Ah aklıma gelen başıma geldi. Görüyor musun yine problem falan diye. İyi anlamda da ben nasıl değişebilirim, nasıl gelişebilirim? Hayrı talep etmek ve ona doğru gitmeye dua Tabii. etmek, gayret etmek. Tabii ki. Daha nasıl faydalı olabilirim? Daha nasıl hayırlı ve bereketli olabilirim? Çevreme, aileme. Bunun hep radarları açık olduğu zaman o zaman uyaranlara benlik yapmıyor, ego yapmıyor, kibir yapmıyor, aciziyet yapmıyor. Ne varmış? Ne öğrenebilirim? Ne yapabilirim? Bana mesaj attın hanım. Neye dikkat etmem lazım? Of yine mesaj atmış deyip de görüldü yapıp kapatmaz. Çünkü orada ne alabilirim diye bakar. Ve böyle diyen biraz pozitif ayrımcılık yapacağım ama beyefendiler daha hızlı ilerliyor. Çok güzel. Gelişime dair, öğrenmeye dair başlıyor. Çok hanımefendi itiraf ediyor. Yani eşim o beni uyarmaya başladı şimdi. Eskiden benim sesine dikkat et dediğim, biraz daha sakin mi olsan dediğim, omzuna dokunduğum, elini avucuma aldığım durdurmak için adam şimdi bana aynısını yapmaya başladı diyor. Çünkü bizde bir kavvamlık var erkek olarak. Kavvamlık krallık demek değil, sorumluluk almak demektir. Ve o sorumluluk en çok babalara yakışıyor. O sorumluluk noktasında adım atmaya başladığında Allah aklına gelen o hayrı başına da getiriyor diye düşünüyorum ben. Çok da güzel oldu. Peki. Son söz efendim. Neler dersiniz dostlarımıza? Duyarlı babalara, duyarlı annelere, ailelere. Eyvallah. Bu son bahsettiğimiz 2 kelimeyi unutmazsak bence bütün şifreler burada gizli. Gelişime ve değişime açık olmak, farkında olmak, ezbere değil de hissederek, şuradan hissederek. Burası Allah'ın vicdanı, merhameti, şefkati barındırdığı sadece et parçasından ibaret değil. Manevi olarak da bir merkez. Burayı çalıştırmak. Sadece burayı değil. Bazen haklı oluruz ama haklı olmamıza rağmen özür dileyebiliriz. Bazen kusur bizde değildir ama kusursuz olmamıza rağmen biz kusura bakma deriz. Çaba gösteririz. Çaba gösteririz. Bu karşımızdakinin de gardını bazen, işte öfkesini bazen, sinirini bazen yatıştırır. Ya ben ne yapıyorum der. Burayla bura temasa girdiği zaman orası zaten anlatılmaz, yaşanır. İnşallah duyarlı ebeveynler oluruz efendim. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Allah razı olsun. Kariyer de yaparım, babalık da yaparım diyen Ebubekir Ertem'i stüdyomuzda misafir ettik efendim. Çocuk ve aile danışmanı olarak ve duyarlı baba olma üzerinden hem sağlıklı nesiller yetiştirebilmek hem de nasıl farkındalığımızı yükseltebiliriz, neler yapabiliriz büyükler olarak, elimizden ne gelir yapabileceğimiz her hayrı yapmak konusunda yeniden şevklenerek ayrılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Dostlarımıza selam ederiz, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. İyi ki bize yol arkadaşlığı yaptınız efendim. Teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sizi yayınlarımızda baş başa bırakıyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz.